YouTube'da ilk defa gösteriyorum saçlarımı. Garip geldi kameradan görünce. Yani tabii Instagram'dan takip edenler biliyor ama ben eski rengime geri döndüm. Öyle şeyler oldu. Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bir scrunchie yapımı paylaşacağım. Umarım doğru okumuşumdur. Yani lastikli toka yapacağız. Çok fazla bu tokayı yapmak için video bulabilirsiniz ama benimkisi birazcık farklı. Bu tokanın üzerinde minik bir gizli cüzdan var. Bunu ben Instagram'dan paylaşmıştım. Daha önce Gamze'ye dikmiştik ve çok fazla soru alıyordum. Orada tam anlatmamıştım çünkü. Bunun için de YouTube'a bir video hazırlamak istedim. Özellikle yazın sahile giderken anahtar para koymak için çok mantıklı bence. Çünkü kimse tokanın içerisine bakmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ekmek almaya giderken de şöyle bir tokanızın arasına parayı sıkıştırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Zaten çok basit. Tokamı yapmak için 75 santime 20 santimlik bir dikdörtgen parça kestim. Bunu istediğiniz her türlü kumaştan yapabilirsiniz. Ben elimde kalan artık bir kumaşı kullanıyorum. Bir tane de gizli fermuara ihtiyacımız olacak. Öncelikle kumaşımı bu şekilde kenarlarından ortaya doğru katlıyorum. Ve istediğim bir yerine fermuarımı yerleştiriyorum. Ben tam ortayı tercih ettim. Ama çok da önemli değil. Fermuarımı kanatlarından kumaşımın yüzüne gelecek şekilde iğneliyorum. Burada dikkat ettiğim şey tam olarak aynı hizaya iğnelemem gerekiyor iki kenarda da. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Eğer gizli fermuar dikmekte zorlanıyorsanız sağ üst köşeden çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Orada mükemmel gizli fermuar nasıl dikilir anlatmıştım. Fermuarımı diktikten sonra bütün bir kenarını overlockla temizliyorum. Böylece fermuarın o kanatlarını da birleştirmiş olacağım. Eğer overlock makineniz yoksa sürfile dikişi gidebilirsiniz buraya. Burada cüzdanı yapmak istediğiniz boyuta göre fermuarın boyunu küçültebilirsiniz. Ben birazcık kısalttım. Yaklaşık 7 santimlik bir fermuar kaldı elimde. Şimdi fermuardan arta kalan kenarları birbirleriyle birleştireceğim. Bu şekilde denkleştirip iğneliyorum. Başından ve sonundan dikeceğim ama dikerken de iki kenarından 3-5 santimlik bir boşluk bırakmam gerekiyor. Burada dikerken fermuarı diktiğimiz dikiş sanki devam ediyormuş gibi dikmemiz gerekiyor. Böylece potluk yapmayacak ve tam hizalı bir dikiş olacak. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu düzüne çeviriyorum. Kenarlarda bıraktığım boşluklardan faydalanarak bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde uçlarından birleştiriyorum. Burada yaptığım şey aslında bu tokanın dikiminde en önemli olan şey. İçeriden bir dikiş atacağız. Yani böyle dışına çıkararak iğneliyorum bir kısmında fark ederseniz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. İçeriye doğru döndürüyorum. Bakın burada bir açıklık var. Buradan lastik geçireceğiz. Şu an için dokunmuyorum. Şimdi cüzdanımın yerini belirleyeceğim. İçine koyduğumuz şey diğer taraflara taşmasın diye ve orada belli bir cüzdan boyutu olsun diye bunu böyle dikdörtgen bir şekilde dikeceğim. Ama tabii altından pay bırakmayı unutmayın çünkü buradan lastik devam edecek. Yani orada bir lastik için tünel oluşturmamız gerekiyor.
Bu şekilde oldu. Şimdi bu açık bıraktığım kısımdan lastik geçireceğim. Lastiğin kalınlığını ve sertliğini saçınızın yoğunluğuna göre belirleyin. Ben orta kalınlıkta bir lastik kullanıyorum. Bu şekilde çepeçevre geçirip ucunu çıkarıyorum. Tokamı yapmak istediğim boyutu belirledikten sonra lastiğimin uçlarını kesiyorum. Bunları bir araya getirip zikzak dikişle birkaç defa üzerinden geçerek dikiyorum. Sağlam olması gerekiyor, yoksa bizi çok uğraştırır. Diktikten sonra lastiği içeriye gönderiyorum. Güzelce çekiştiriyorum. Ve bu açık bıraktığım kenarı, içleri zaten birbirine kıvrılıyor devamında dikiş olduğu için, düz dikişle incecik dikiyorum. Elde gizli dikiş de yapabilirsiniz ama çok belli olmuyor zaten. Tokamızın bütün adımlarını tamamlamış olduk. Bu cüzdanı da istediğiniz boyutlarda yine ayarlayabilirsiniz. Ve böylece tokayı bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.